və bizim sərhədimizdə Ermənistana dəstək olaraq hərbi təlim keçirənlər də bilsinlər. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Bu iki ülke ortak tarih ve kültür gibi öğelere sahip olmasına karşın günümüzde yapıcı ve işbirlikçi bir politikanın aksine çatışmacı ve gerginliğin üst düzeylere ulaştığı ilişkiler geliştiriyor. Ortak noktalar ikili ilişkileri bir yandan yumuşatırken diğer yandan gerilimin başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor. Peki İran ve Azerbaycan arasındaki gerginliğin asıl nedeni ne ve sorumlusu kim? Çok eskiye gitmeden yakın tarihte neler yaşandı ona bakalım. 2020'de Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı, Güney Kafkasya'daki jeopolitik dengeler açısından önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. İran bu değişimden yaşadığı endişeyi gizlemezken, Azerbaycan'ın milli güç unsurlarında yaşanan gözle görülür artış, Tahran'ı endişeye sevk etti. Yapılan açıklamalar, Tahran yönetiminin Ermenistan'a açıktan destek vermesi, İran'ın Azerbaycan politikaları hakkında önemli işaretler barındırıyor. İran'ın Müslüman Şii nüfusunun yoğunlukta olduğu bir ülke olan Azerbaycan'ı desteklemesi kamuoyunun önemli beklentilerinden biri olarak görülüyordu. Fakat İran nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan Azerbaycan Türkleri olmasına rağmen Karabağ Savaşı'nda takındığı tavır nedeniyle eleştirilerin odağına oturmuştu. Çatışmalar patlak verince de bu tutum Ermenistan lehine işlemeye başladı. Bölgesel dengeleri gözettiğini her fırsatta dile getiren İran, çatışmaların bu kadar kısa süre içerisinde biteceğini ve Azerbaycan'ın zaferle ayrılacağını düşünmemiş olacak ki politikalarını bu yönde artırma kararı aldı. Savaşın sonucu dikkate alındığında İran'dan cılız olsa da Azerbaycan'a destek geldiğini söyleyebilirim. Bu desteğin önemli nedenlerinden biri de Türklerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde protesto gösterilerinin düzenlenmesi olarak gösteriliyor. İran'ın elindeki önemli kozlardan biri de jeopolitik konumunu kullanarak elde ettiği kazanımlar. Azerbaycan'ın Nahçıvan'a ulaşması için İran topraklarından geçmesi gerekiyor. Yani Azerbaycan'ın İran'a bağımlılığını sürdürmesi için Ermenistan'ın mağlubiyet almaması gerekiyordu. Benzer bir şekilde Türkiye, karayolu ticaretinde Orta Asya'ya açılmak için yine İran topraklarından geçmesi gerekiyor. Savaşın hemen başında yapılan çatışmaların derhal durdurulmasına yönelik çağrılar da bu bağlamda değerlendirilebilir. İran'ın bu tutumu 1992-1994 arasında gerçekleşen 1. Karabağ Savaşı'nda da gözlemlenmişti. Günümüzde ise İran'ın Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur koridorundan da rahatsız olduğu öne sürülüyor. Hatta İran koridorun bulunduğu güzergaha yakın bir konumda başkonsolosluk açtı. Bu bağlamda koridorun nerede yapılacağına bakalım. Savaşın ardından bölgeye yeni ulaşım hattı kazandırılmak amacıyla başlatılan projenin Zengezur'da yapılması planlanıyor. Bir zamanlar Müslüman Türk nüfusunun yaşadığı bölge tarihte Azerbaycan toprağı olsa da 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği'nce Ermenistan'a bağlandı. Böylece Nahçıvan ve Azerbaycan arasındaki bağlantı koptu. Bir dizi probleme neden olan bu hamle, Karabağ Savaşı'nın ardından imzalanan anlaşmanın 9. maddesi gereği bölgeyle bir bağlantı kurulmasının önünü açtı. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki bağlantının kurulması temel amaç olurken, Azerbaycan ve Türkiye'nin de birbirine bağlanması bekleniyor. Cevap bekleyen sorulardan biri de İran bu projeye neden karşı çıkıyor? Stratejik olarak komşularının güçlenmesini istemeyen ülkenin Azerbaycan'ın gelişmesinden rahatsız bir tavır sergilediği konuşulan konulardan biri. Bugünden baktığımızda İran'ın gelecekte politikalarını da tahmin etmek zor değil. Koridorun açılması demek yeni güzergahların oluşması. Dolayısıyla ticarette Hazar Denizi'nin ötesine ulaşımın daha da rahatlaması anlamına geliyor. Bu da transit ülke konumunu yitireceği anlamını taşıyor. Erivan'la Ankara'nın barış için attığı adımları da düşünürsek, önemli pazarlardan biri olan Ermenistan'ı kaybetme korkusu olduğu da yine önemli varsayımlardan biri. 40 yılı aşkındır Ermenistan merkezli politikalarını Azerbaycan aleyhine şekillendiren İran'ın kısa vadede siyasi bir manevra yapması ise beklenmiyor. İlişkilerin 3. boyutuysa İran ve Azerbaycan'ın farklı ideolojileri benimsemesi olarak gösteriliyor. Bunun bir sonucu olarak iki ülkenin güvenlik alanında attığı önlem ve kurdukları ittifaklarda farklılık gösteriyor. İran, ABD ve İsrail'i bir tehdit olarak algılayıp buna uygun hareket ederek Çin ve Rusya ile yakın ilişkiler kurarken, Azerbaycan ise Türkiye ve İsrail ile ilişkilerini geliştirici adımlar atıyor. Ayrıca Batı ve ABD ile de dengeli bir politika güttüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Tahran'ın nükleer programına yönelik tarafsız tutum sergileyen Azerbaycan, İsrail ile askeri ve teknolojik adımlar atıyor. Bu adımlarsa İran'ın karşı çıktığı başlıca girişimlerden biri. Olası bir Amerika saldırısına karşı zemin oluşturulduğunu düşünüyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında günümüze konunun tekrar ivmelendiği tarihe gelelim. Uzun süredir devam eden Mahsa Emini protestoları nedeniyle zor günler geçiren Tahran yönetimi bir yandan protestoları bastırmaya çalışırken bir yandan da sınır bölgelerinde yaptığı tatbikatlarla kamuoyunun gündeminden düşmüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu 17 Ekim'de ülkenin kuzeyindeki Aras Nehri bölgesinde askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz yılın 1 Ekim'inde de ajanslara düşen bir haber halihazırda çok sağlıklı işlemeyen iki ülke ilişkilerin gerilemesindeki önemli sebeplerden biri olmuştu. Ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan ve Ermenistan sınırında Hayber Fatihleri ismiyle bir askeri tatbikat başlatmış ve Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev konuya ilişkin tepki göstermişti. Yine geçtiğimiz yıl kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarının kontrol edilmesi ve zamansız tatbikatlar nedeniyle tansiyonun yükseldiğini belirtmeliyim. Geçtiğimiz günlerde bir atakta Azerbaycan'dan geldi ve İran sınırında tatbikat başlatıldığı açıklandı. Hava kuvvetleri ile füze ve topçu birliklerinin koordinasyonu içerisinde bir dizi görev icra edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 1 Kasım'da Tahran'a yaptığı ziyarette yine gerilimin artmasındaki faktörlerden biri olarak öne çıktı. Karşılıklı atakların belki de en dikkati çeken kısmı ise Paşinyan'ın İran ziyaretinin yaşandığı gün meydana geldi. Azerbaycan'da İran'ın özel servislerinin kontrolü altında oluşturulan yasa dışı silahlı grubun ifşa edildiği, bu kapsamda 19 kişinin soruşturmaya sevk edildiği ve bazı şahısların gözaltına alındığı bildirildi. Azerbaycan vatandaşlarının İran özel servislerince askeri eğitime tabi tutulduğu, finanse edildiği ve devlet menfaatlerine aykırı kullanılmak üzere şantaj ve şiddet yöntemleriyle etki altına alındığı açıklandı. Ayrıca iddialar arasında grubun gizli ve yasa dışı silahlı bir örgüt olduğu, bu kişilerin Suriye'de silah kullanma ve savaş taktikleri öğretildiğine ilişkin beyanlar bulunuyordu. Karabağ Zaferi'nin 2. yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen etkinlik iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasına neden oldu. Sınırda Ermenistan'a destek vermek için tatbikat yapıldığına işaret edildi ve İran'a açıktan meydan okundu. Azerbaycan'ın bu iddiaları kamuoyunda bomba etkisi oluştururken İran'dan da bir karşılık geldi. Azerbaycan Tahran Büyükelçisi yapılan açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Birçok ortak değeri olmasına rağmen iki ülkede artık birbirlerine karşı duydukları rahatsızlığı açıkça ortaya koyuyor. Azerbaycan'ın jeopolitik değişikliğe neden olan başarısıyla iyice alevlenen sürecin gelecekte nelere gebe olduğunu, hangi gelişmeleri göstereceğini ise bugünden tahmin etmek oldukça zor. Fakat İran'da yaşanan protestolar ülkenin gücü ve kapasitesiyle ABD'nin çevreleme politikaları birlikte değerlendirildiğinde bölgede barışa en fazla ihtiyaç duyan ülkelerden biri de İran. O halde İran komşuluk ilişkilerini geliştirici adımlar atmasa da bölgesel dengeleri bozucu siyasi hamlelerden kaçınacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir atakta Azerbaycan'dan geldi ve İran sınırında tatbikat başlatıldığı açıklandı.